Carrick taktiği istediğiniz, ben babasını yaptım. Mükemmel bir 4-2-1, aslında 4-5-1 ama hani 4-2-3-1 ya da tersi. Tabii ben kanatları biraz daha ofansife koyduğum için, ama tamamen mükemmel, muazzam. Yani Manchester'a yakışır. Tam Carrick'in oynatmış olduğu taktik arkadaşlar. Bakın izleyin şimdi. Zaten bak, canlı canlı konsolla oynamıyoruz ve golü de yedik bu arada. Minteh 13. golü bize atmış. İyi, en azından adamın ilk golünü yemedik. Evet, burada defans uyudu. Brighton'da zor bir deplasman. Premier Lig oynayan bilir. Ama tabii ki biz taktiğimize, takımımıza güveniyoruz. Abi golcülerimiz güzel, taktiğimiz güzel. Bir tık eziyor gibiler ama evet, o atıyordu ha bu arada. Fena vurdu. Ben hemen şöyle bir, benim direncim neden eksik ona bir bakayım. Aslında kötü de oynayan yok ama normalde bu kadar. Yani ben deplasmanda ne takımları devirdim. Paramparça ettim. Brighton ne ki? Ama gördüğüm kadarıyla da biz bayağı, abi bakar mısın, Brighton'a 7, herkes yeşil. Ama bence bir yerde kırılma olacak artık. Brighton'ın şöyle bir oyuncularımıza bir kızalım. Hayırdır yani, Brighton top oynuyor. Biz izliyoruz ve biz Carrick taktiği oynuyoruz. Evet, takıma kızdık. Birazdan toparlarlar. Yazmaya başlarlar arkadaşlar. Evet, ilk gol geliyor mu? Ve Sesko. Ben bu işi biliyorum. Ben bu işte duayenim. İstediğiniz Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun, istediğiniz kanalla kapıştırın, fark etmez. Ben öyle atlayıp atlayıp bak, size canlı canlı bak, çatır çatır maç sunuyorum. Görmüş olduğunuz gibi bak, taktikten emin ne dedim, bak kırılma anı olacak arkadaşlar bak. Bu böyle gitmez yani, birazcık sabredeceksiniz, olay bir anda tersine dönecek bak. Daha demin şutta ben ilk yarı neredeyse bir şut atıyor. Buemo kötü oynuyor ama hata alalım. Şöyle bir dokunuşlarımıza da Mason Mount, bizim tam bir jokerimiz var. Aa, Mount girmemiş. Yok, ben şey almak istemiyorum. Aslında Casemiro'nun yerine böyle yapalım. Ugarte'yi de şöyle orta sahanın direncini arttıralım. Fernandes'i abi şey alacağım abi. O Bruno Fernandes şapkadan bir türlü tavşan çıkartır. Hatta bak, çıkar belki ya şu an. Oo! Cidden frikikten tam da ne dedim, bak çıkartmadım, şapkadan tavşan çıkartır dedim. Adam harbiden, bak ne dedim, bak ben eğer sizin gibi moral olsaydım 1-0 diye ilk yarı 2 şut atmıştım. Oyun mu? Yapacak bir şey yok ama bak, taktiğe güveniyoruz ki, ne yapacağını biliyoruz ki, böyle sırtımızı yastığa yastığa canınız, ne dedim, bir yerden sonra şey kırılacak, oyun kırılacak arkadaşlar. Bak bir tane daha gelirim, ah be Sesko. Bu arada Sesko, Mbeumo harbiden, Fernandes, yani Maşer'in 3 attısı falan arkadaşlar 4-2-3-1'de. Aman ha. Bir dakika 107, evet. Galiba dedim, oyun bana gol yedirene kadar devam edecek. Bak, çok temiz bir galibiyet. 11 şuta 10, bak 7 ile oynadık. Bir anda düşüşteydi. Ne dedim? Çünkü belli abi. Takım bir türlü o ivmeyi yakalayamıyor. Ne yaptık? Bir dedik. Sesko ve Fernandes. Fernandes'i bak çıkartalım, o frikik golü gelmez daha bu arada. Evet. Doğru kararlar, doğru zamanlar ve mükemmel. Ee, Mükemmel ya. Konuşamadım bak. Evet, 38 maçta 27 galibiyet. Beraberlik fazla doğru ama bakın, 27 galibiyet, 10 beraberlik, bir bakın deplasman maçlarında basalım. Biz evde deplasman aynı taktikte oynuyoruz. Ve bir tane mağlubiyetim var. Premier Lig'de cidden çok zor. Yanlış hatırlamıyorsam City'ye yenildi galiba beni. İçimden geçmiş olabilir ve 96 gol attı Premier Lig'de. Hani burada Haaland yok. Haaland'ın City'deki o versiyonu çok farklı. Ama bizim golcülerimiz de bitiriyor. O maç başına bir gol yedim. Görmüş olduğunuz gibi zaten bu maçta da golü yedik. 91 puan da gayet güzel bir puan ve bayağı da 13 puan farkla da şampiyon olduk. Böyle bak, Sesko 30 gol, Mbeumo 21 gol. Efendime söyleyeyim, Bruno Fernandes bak. Bruno Fernandes 17 gol ki abi, istatistik harbiden bakın, maçkolik falan kullanırsınız. Bir Bruno Fernandes'in bu sezon, bak sadece bu sezon asistlerine bir bakın Allah için bak.
Yanlış totalde 25-26 falan herhalde. Bak yanlış zaten. Ligde 19 bin asist yapmış. Bu nedir ya? Cidden çok abi, çok iyi. Zaten bu Carrick de geldi biliyorsunuz ki, gelir gelmez tüm büyük takımları tokatladı, tokatladı, tokatladı. En son Liverpool'da tokatladı. Adam Şampiyonlar Ligi abi, neredeki takımı nereye getirdi? Bravo. Bir de Haziran 2026'ya kadar sözleşme yapmışlar. Bence bir 3-4 yıla gider o. Bu performansla. Evet, Bruno Fernandes yine bildiğimiz gibi 22 asistle. Efendimiz bak, burada yediğimiz Mason Mount var. Bak Cuna var yine. Görüyorsunuz canavar gibi bir taktik. Bir de bireysellere bakalım. Özellikle Sesko'dan çok memnunum. 48 maçta 39 gol 10 asist. Abi Sesko bu Carrick sistemini mükemmel ayak uydurdu. Bak taktiğe bayılacaksınız. Bak siz bir istatistikleri bir atlamadan izleyin. Bak Sesko, Cuna'ya geldik. Bunun yerine bir tane daha böyle 13 gol, evet 30 gol katkısı ama ne bileyim, böyle bir yırtıcı bir kanat olabilir. Alınabilir ama Cuna'da tabii ki 13 gol, hani pardon 17 gol 13 asist de yabana atılmaz. Mbeumo abi, bu profil bu şekilde değil, oynadıkça adam uçak oluyor ve 143 milyon da değeri olmuş, gördüğünüz gibi 31 gol 12 ay. Bak böyle bir tane daha kanat lazım, tutamazlar. Bak bu taktik durmaz. 31 gol 12 asist. Abi kanadı, bir de bu adam ilk maçlarda doğru gol atamadı biliyor musun? Son maçlar patladı. Evet, tabii ki takımın gerçek yıldızı, şu profilin güzelliğine bir tek hava topu sarı, görüyor musunuz? Gerisi mavi yeşil. Evet. Özellikle dayanıklılık bak 20. Sakatlanmıyor maşallah. Ben sakatlandım bak. Teknik şurada tam elimin olduğu yerde 18. Ve pas zaten abi, adamın her özelliği mükemmel. Yaratıcılık 19. Uzaktan goller, maçlar izleyin. Maçları izleyerek oynarsanız çok farklı sonuçlar alıyorsunuz. Ama izlemeden oynarsanız keyif alamazsınız ve 29 gol, 33 asist. Görüyor musunuz arkadaşlar? 62 gol katkısı. 29 gol, 33 asist. Bakın çok büyük bir rakam. Zaten ligde 37 maçı bak full oynamış ve 17 gol 22 asist. 49 pardon 39 gol katkısı. Abi bir de bak düşün. Biz UEFA'da vesairede de yoksa orada da olsak demek ki rekor olur, rekora gidecek, evet. Bizim burada orta sahadaki dinamomuz Maino, bir gol 3 asist. Onlar tamamen orta sahada geleni gideni tokatlayıp dövdüler. 2 gol 7 asist. Bir de orta sahamızda destek olarak Mason Mount vardı. Onu gerek Fernandes'in yani yorulduğunda falan yerine koydum. Gerek kanata koydum, gerek orta sahaya koydum. Tam bir joker. Evet, Mason Mount. Yine burada Amat girişi güzel ama ben dediğim gibi abi Mbeumo varken, Cunha varken bunlara maalesef sadece yedek olarak nadiren eşlik etmeleri düşüyor. Mesela Dalot 4 asiste. Evet, hemen şöyle bir defansıma gelmek istiyorum. Golcü defanslarıma 4 gol Maguire ve Delight'ta, şöyle geldik 5 gol. Neden? Bir, Fernandes var. 2, Hamza Yaz'ın korner frikik taktiği var. Canavarlar. Tabii benim Carrick şeyinden dolayı bunların sağ bek ve sol bekin asist gol, ama ben abi sonuçta bak defans orta saha şöyle geri çek. O ileri dörtlüden mükemmel bir verim aldım ki en büyük etken de bu adamlar. Bu adamlar sağlam durmazsa zaten paramparça oluruz, evet. Şöyle geldik. Mazraoui şöyle City falan istemişti. 2 gol 9 asiste de o da oynadı. Şimdi gelelim en baba yere. Taktiğe. Carvin aslında normalde bizim taktiğimiz şöyle olmalı ama burada verimi çok böyle değişikti. Tamamen bir dokunuş. Aslında yine bizim 4-2-3-1. Sonuçta ben kanat forvetlerle oynuyorum. Yine Carvin 4-2-3-1 aslında bu. Bu üçlü forvet değil arkadaşlar. Üçlü forvet olsa üçü yan yana olur ve şunların adı da kanat forvet olmaz. Zaten biliyorsunuz ki bu adamlar kanat forvet oynuyor ve forvete de zaten şöyle oynuyorlar ama taktikte çok verimsizdi. Böyle yapınca da istatistiği gördünüz. Siz de Carrick taktiğini bu şekilde, ama
İç formasyonu tamamen Carri'ye bağlı, emin ol. Alt tarafı, şu tarafı topa sahip yapıyorsunuz. 4-2-3-1'i seçip şu iki adamı şöyle ileri alıyorsun, bitti. Mutlaka kanat bekleri sakın ha. Bak bunlar iki yönlü olacak. İki tane pasör stoperimiz var. Kalecimiz kaleci rolünde, sakın libero yapma. Ve altını çiziyorum, Altay Bayındır'ı kale alma. Bizi Altay Bayındır yaptı arkadaşlar. Bak bu adam canavar gibi oynadı. Maç başına bir gol yedi. Bakın Altay'a gelirim. Altay harbiden yani profili ondan daha iyi. Bak 9 maçta 12 gol. Yani çok kötü, hemen sildim. Gerek yok abi. Hemen kadrodan aldım. Özellikleri çok iyi. Bakın bak, bu adamı full yönetim gelişti. Evet bak bu da canavar gibi oldu. Bu ilk başta yeşili yok. Ama sonuçta genç kaleci hemen ilerledi. Bir sezon sonra kaleci gol yemez, öyle söyleyeyim. İki tane iki yönlü orta saha. Sakın savaşçı, gezen orta saha, bunlarla uğraşma. Oyun kurucu vesaire. Bak iki tane dinamiz oyuncu. Casemiro ve Maino. Casemiro'yu sallayıp da McTominay gibi, efendime söyleyeyim, iki yönlü top oynatan oyuncular alabilirsin. Ugarte bu profile uygun değil, size net söyleyeyim. Daha böyle gidip gelmeli, gol atmalı bir oyuncu, tam profil McTominay. Napoli'de iki canavar. Evet. Geldik buraya, 10 numara bak. Fernandes'i 10 numara pozisyonu. Gizli forvet oynadım ben de. Ulan ne bekliyorsun daha? 10 numara vermişiz işte. Adam 29 gol, 33 asist yapmış. Daha ne bekliyorsun? 50 maçta 50 gol mü atacak? 10 numara pozisyonu iyi işte. Elleme. İki tane kanat forveti, fırsatçı golcü. Bak bu adam normalde komple forvet gibi olsa da sakın, yani özellikle komple forvet oluyor, pivot oluyor ama fırsatçı golcü. Evet, geldik buraya. Kavrin, bakın ansiklopedilere bakın, ne bileyim ChatGPT'ye bakın, oraya bakın, buraya bakın, her yere sorun. Kavrin oyun mantığı kontrol. Top bizde olacak. Rakibe verme. Topa sahip oluyor ve bir anda hızlı bir şekilde tık 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 geçiyor. Ve mükemmel. Cidden mükemmel. Burada bakın, dikkatinizi çekmiştir belki. Evet. Genişlik orta seviyede, ki zaten çok fazla bir yayılım yok. Şöyle daha dar açıda ve pas yavaş. Arkadaşlar normal veya hızlı yaparsanız çok fazla top kaybı oluyor ve Carlin sistemine uymaz. Yavaş yapın, top kalıyor ve tık 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 pasları oyunda zaten çok rahat izleyebiliyorsunuz. Yani bu demek değil ki yavaş işte topu alıyor, duruyor, basıyor demek değil. Yavaş demek alıyor, veriyor, alıyor, veriyor, oynuyor, anladın mı? Oyun kurarken bu şekilde oluyor. Evet, yaratıcılık son seviyede, uzaktan goller fena. Evet, savunmamız tabii ki dengeli, sakın yüksek yapma. Zaten Kyrie'nin savunması da bu şekilde. Ne yüksek ne dipte. Dengeli şekilde. Pres yapan zaten bir saldıran oyuncu grubu var. Efendim mesela top hamlemiz normal, sakın sert veya tedbirli yapmayalım. Premier Lig bunu kaldırmıyor. Sert yaparsan kırmızı kart, tedbirli yaparsan rakip çok üstüne geliyor. Ve offside tuzağımız da kesinlikle açık. Hemen geldik en baba yere. Bak, bekleri neden iki yönlü yaptım? Erken orta taktiği. Neden? Sesko var abiler. Bitirecek adam var. Ve artı ne var? Oyunu ceza sahasına yığ. Bakın, istediğiniz yere bakın. Öyle milletin kafadan dolma yaptığı oyunlara benzemez. Ben Carrick'in tamamen mantığını oturtuyorum. Manchester United'dan harbiden alınacak en verimli taktik de bu. Kesinlikle tavsiye ederim ve ara toplar da çok iyiydi. Paslaşma karışık. Ne ortadan ne kanatlardan. Nereden denk gelirse. Paso daha karışık. Yani ne merkez ne kanat, nereden gelirse. Gerektiğinde pasla, uzun top, direkt top, kısa top, her şey var. Kalecimiz de karışık. Gerekli defansta, gerekli uzun topla bir anda atağa başlattı. Mükemmel. Bak, zaten duran top taktiğim de var arkadaşlar. Mükemmel taktik. Buraya kadar izlesen çok teşekkür ederim. Bunu tüm baba takımlara yapabilirsin. City, Arsenal, Liverpool, Tottenham hiçbirinde sırıtmaz.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Bak hiçbirinde sırıtmaz. Yeter ki bir iki oyuncu takviyesi de olsun ama. Geç İtalya, Juventus, Inter, Milan, Napoli. Kim kaldı baba orada? Roma misal. Geç abi oradan Almanya'ya Bayern, Dortmund, Leipzig. Bu üç, Bayer Leverkusen, bu dört canavara yaptırabilirsin. Efendim Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona. Daha sayayım mı? En baba takımlara yapacaksın. Bu taktik orta seviyeli takımlara belki bir iki transfer takviyesiyle olabilir. Deneyin, sonucu bize de söyleyin. Efendim bitti. Taktik bitti. Sevgi bitmedi, saygı bitmedi. Taktikler devam ediyor. Like at, abone ol. Buraya kadar izlediysen selamun aleyküm. Seni yorumlara bekliyorum. Aleyküm selam olarak sizleri seviyorum. Hadi eyvallah.